Bu videoda teknik resim kitabındaki yaylı birleştirmeler ve teğetler konusuyla ilgili 4. uygulamayı yapacağım. Bu çizimde 4 tane teğet çizimi var. 2 tanesi yay, 2 tanesi çizgi. Çemberleri ve eksenleri önceden çizdim. İç eksenler bu çizimde önemsiz. Kafa karıştırmaması için iç eksenlerin rengini değiştirdim. Önce teğet çizgileri çizeceğim. Bunun için M1 ve M2 noktasının orta noktasını bulacağım. M1 ve M2 arasına düz bir çizgi çekeceğim. Pergel yardımıyla çizginin orta noktasını bulacağım. Pergeli alıyorum. Pergeli çizginin yarısından fazla açıyorum. Pergel ucunu M1 noktasına batırıyorum ve çizgiyi kesen yayı çiziyorum. Pergel açıklığını bozmuyorum. Pergel ucunu M2 noktasına batırıyorum. Az önceki yayı iki noktadan kesen yayı çiziyorum. Oluşan bu noktaları çizgiyle birleştiriyorum. C noktası çizginin orta noktası oluyor. Şimdi büyük çemberin merkezine bir çember çizeceğim. Çember yarıçapı kaç olacak? Buradaki formülü kullanacağım. R1 eksi R2, R1 15, R2 10. 15 eksi 10, 5. Çizeceğim çemberin yarıçapı 5 olacak. Pergeli alıyorum. Merkez noktası M1 olacak. Açıklık 5. Çemberi çiziyorum. Şimdi bu çemberi kesen bir yay çizeceğim. Pergel alıyorum. Pergel açıklığı ne kadar olacak? C noktasından M1 noktasına kadar pergeli açıyorum ve çemberi kesen yayı çiziyorum. M1 ve D noktasından geçen çizgiyi çizeceğim. Ancak bu çizgi bu çemberi kesmesi gerekiyor. Burada oluşan E noktası çizeceğimiz çizginin teğet noktasını oluşturuyor. Bu çemberdeki teğet noktası tamam. Şimdi bu çemberdeki teğet noktasını bulacağım. Bunun için bu çizginin paralelini bu çember üzerinde çizeceğim. Paralel çizmek için iki gönye kullanacağım. Gönyeleri alıyorum. Gönyenin birini bu çizgi üzerine yerleştiriyorum. Diğerini bu gönyeye dayıyorum. 45 derecelik gönyeyi paralel çizeceğim noktaya taşıyorum. Paralel çizgiyi çiziyorum. Burada oluşan F noktası ikinci teğet noktasını oluşturuyor. Teğet noktaları hazır. Teğet noktalarını kalın düz çizgiyle birleştiriyorum. B noktası tesadüfen çizgi üzerinde oluştu. Ancak çizgi üzerinde oluşması şart değil. Aynı yöntem ile diğer teğet çizgiyi çizeceğim. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu C noktasına batırıyorum ve M1 kadar açıyorum. Sonra çemberi kesen yayı çiziyorum. M1 ve G'den geçen çizgiyi çizeceğim. Çizginin uzunluğu çemberi kesecek kadar olacak. H noktası teğet noktası oluyor. İkinci teğet noktasını bu çember üzerinde oluşturacağım. Yine gönlüye kaydırma yöntemiyle bu çizginin paralelini bu çember üzerinde çizeceğim. Gönyeleri alıyorum. Birinci gönyeyi bu çizgi üzerine yerleştiriyorum. Diğer gönyeyi ona dayıyorum. 45 derecelik gönyeyi kaydıracağım. Kaydırma noktası çemberin merkez noktası. Paralel çizgiyi çiziyorum. I noktası teğet noktasını oluşturuyor. İki teğet noktası hazır.
kalın düz çizgiyle bu noktaları birleştiriyorum. Teğet çizgilerin çizimi tamam. Şimdi iç bükey yayı çizeceğim. Çizim karmaşasını önlemek için bu çizimde oluşturduğum çizgileri, harfleri ve noktaları sileceğim. Önce çizeceğim R16'lık yayın merkez noktasını bulacağım. Bunun için 2 tane yay çizeceğim. Çizeceğim birinci yayın merkez noktası burası olacak. M3 noktası. Yayın yarıçapı kaç olacak? Buradaki formülü kullanacağım. R artı R1. R16, R1 13.5. Bu çizimde çemberin çapı verilmiş. Bize gerekli olan yarıçapı. 27'nin yarısı 13.5. R16, R1 13.5, toplamı 29.5. Pergeli alıyorum. 29.5 açıyorum. Pergel ucunu M3 noktasına dayıyorum ve yayı çiziyorum. Diğer yayın merkezi M1 olacak. Yarıçapı kaç olacak? Buradaki formülü kullanıyorum. R artı R2. R16, R2 15. 30'un yarısı 15. 16 artı 15, 31. Pergel ucunu M1 noktasına dayıyorum. Pergel açıklığı 31. Yayı çiziyorum. Yaylar birbirini kesiyor. Oluşan J noktası çizeceğimiz yayın merkez noktasını oluşturuyor. Şimdi çemberlerdeki teğet noktalarını bulacağım. Bunun için önce J ile M3 noktası arasına düz bir çizgi çizeceğim. Oluşan K noktası teğet noktası oluyor. Aynı işlemi burada yapacağım. J noktası ile merkez noktayı birleştiriyorum. Oluşan L noktası bu çemberdeki teğet noktası oluyor. Merkez nokta ve teğet noktaları hazır. Şimdi pergel ile teğet çizgiyi çizeceğim. Pergel ucunu J noktasına batırıyorum. K kadar açıyorum ve K ve L'den geçen yayı çiziyorum. İç bükey teğet çizimi tamam. Şimdi dış bükey R35'lik yayı çizeceğim. Önceki çizimdeki çizgi, harf ve noktaları sileceğim. Çizeceğim yayın merkez noktasını bulacağım. Bunun için 2 tane yay çizeceğim. Bu çemberin merkezine çizeceğim yayın yarıçapı kaç olacak? Buradaki formülü kullanacağım. R eksi R1. R35. Yay yarıçapı burada verilmiş. R35. R1 10. R eksi R1. 35 eksi 10. 25. Çizeceğim yayın yarıçapı 25 olacak. Pergeli alıyorum. Pergelin uç noktasını merkez noktasına batırıyorum. Pergel açıklığı 25. Sonra yayı çiziyorum. Sonra diğer yayı çizeceğim. Diğer yayın yarıçapını bulmak için R4 formülünü kullanıyorum. R eksi R2. R 35. R2 13.5. 27'nin yarısı. 35 eksi 13.5, 21.5. Yay yarıçapı 21.5. Pergeli alıyorum. Uç noktasını uç çemberin merkezine batırıyorum. Pergel açıklığı 21.5. Yayı çiziyorum. Oluşan M noktası çizeceğim yayın merkez noktasını oluşturuyor. Şimdi çemberlerdeki teğet noktalarını bulacağım. Bu çemberdeki teğet noktasını bulmak için M ile M2'den geçen ve çemberi kesen bir çizgi çizeceğim. Bu çemberdeki teğet noktası için M noktası ve M3 noktasından geçen ve çemberi kesen bir çizgi. N ve O noktaları çizeceğimiz yayın teğet noktalarını oluşturuyor. Merkez noktası ve teğet noktaları hazır. Yay çizmek için pergeli alıyorum. Pergelin ucunu M noktasına dayıyorum.
O kadar açıyorum ve O'dan N'ye kadar yayı çiziyorum. Dış bükey yay çizimi tamamlandı. Teğet çizgi ve teğet yay çizimleri tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.